Merhaba. Bugün çok farklı bir projeyle karşınızdayım. Vintage bir parfüm şişesi yapacağız sizinle. Bu püskürtmeli olanlardan, püsküllülerden. Bu şekilde bir boncuk, plastik boncuk vardı elimde. Şeklini şişeye benzettiğim için böyle bir çalışma yapmayı düşündüm ve sizinle de paylaşmak istedim. Bu boncuğu öncelikle gümüş rengiydi bu boncuk. Tonunu değiştirmek istedim. Daha böyle altın rengine çevirmek istedim. Tabii bu plastikleri boyamak biraz daha sıkıntılı oluyor ve yani pürüzsüz yüzeyleri boya çok fazla tutmuyor. O yüzden birkaç kez boyamak gerekti. Normalde bunların dışını zımparayla birkaç kez geçtiğiniz zaman boyayı daha sıkı tutabiliyor. Ben birden heyecana kapılıp yani bu fikir beni heyecanlandırdığı için birden boyamaya başladığımdan tekrar dönemedim. Ama hani birazcık zaman aldı. Siz bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Bu şekilde altın ve kahverengilerle karışık bir boya ile oldukça otantik bir görüntü elde ettim. En son kısmında sizinle paylaşacağım zaten. Bitmiş hali ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Bu arada ürünle ilgili yorumlarınızı lütfen yazın. Duymak istiyorum. Benim kadar hoşunuza gidecek mi ya da sizi de heyecanlandıracak mı bu çalışma? Evet, şişemizi boyadık ve bir kenara bıraktık kuruması için. Şimdi beyaz bir boncuğum vardı benim. Bu boncuktan birçok insanda vardır diye düşünüyorum. Bu kısmında yine şişeyle uyumlu olması için altınla karışık renkleri, altın ve kahverengi tonları kullanıyorum bunda genelde. Boncuğumuzu altın rengine boyuyorum. Burada ben akriliğin yine metalik renk altınını kullanıyorum. Siz oje ile de yapabilirsiniz. Daha önce de söylemiştim. Oje de oldukça şık duruyor bu tip çalışmalarda. Özellikle aksesuar çalışmalarında ojeleri değerlendirebilirsiniz. Evet, boncuğumuzu da boyadık. Burada ben bu şişemizde iki farklı boncuk kullanacağım. Şimdi o plastik şişemin üzerine bir tane de bu boncuğu koyduktan sonra başka küçük bir boncuk daha kullanacağım. Yani iki farklı boncuk kullanmayı düşünüyorum. Biraz daha şişe görüntüsünü yakalayabilmek için. İki boy boncuk sizin elinizde de hazır bulunsun bu çalışmayı yapmayı düşünüyorsanız. Boncuğumuzun kurumasını beklerken bizde bu şekilde simli ipler var biliyorsunuz. Bu simli iplerden bir parça kullanacağız. Bu simli ipi parfüm şişemizin e, hortumu yerine kullanacağız. Hani sıkma aparatının hortumu yerine. Ve ucundan ben birazcık püsküllerini çıkartıyorum, simlerini çıkartıyorum. Oralar püskül şeklinde dursun diye. Şık bir görüntü olsun diye bu şekilde püskül elde etmiş oluyorum. Hem hortumun ucunu hem de hani şişeye girdiği kısmı bu şeyden ipten faydalanarak yapacağım. Hem de ucundan sarkan püskülü yapacağım. Ama bu iplerle çalışmak biraz zor. Eğer kullandıysanız daha önce bilirsiniz. Çok sökülüyor ve çok fazla dağılıyor. O yüzden gerçekten çok ciddi sabır istiyor ve boncuktan vesaire geçirirken bu ipleri çok dağılıyor. Düzenli tutmak zor oluyor. O yüzden burada birazcık özenli olmak gerekiyor. Ve hani yapıştıramıyorsunuz çünkü o simli kısımları kullanacaksınız. Dağıtmanız gerekiyor. Boncuğa takamıyorsunuz, kalın oluyor. Açtığınızda iyice dağılıyor gibi böyle şeylerle karşılaşıyorsunuz. Biraz karmaşık olabiliyor. Tabii ben burada simi de biraz fazla kullanıyorum. Şey olsun diye. Püskül kısmında simi biraz daha fazla olsun diye iki parça ipin ucunu kullandım. Simler dağılıyor tabii öyle olunca. Hükmetmek birazcık zor olabiliyor. Burada birazcık daha fazla özen ve sabır gerekiyor bu işi yaparken. Silikon da sıcak olduğu için dokunamıyorsunuz ama simlerin de bir arada durması gerekiyor. Silikon da kurumadan yapmanız gerekiyor. Hepsi birlikte burada birazcık zor oluyor. Çubuktan faydalandım tabii derleyip toparlamak için biraz daha. Yine de güzel oldu. Yani hani evet burası yordu, uğraştırdı biraz ama sonuç
Güzel oldu püskül. Hani simli püskülüm gayet düzgün bir şekilde simli püskülümü elde edebildim. Püskülümüzü yapıp bir kenara bıraktık. Bekleye dursun. Daha sonra kullanacağız onu. Şimdi şişemize bir kat da oje ile devam edeceğiz. Ben burada biraz da doku katıyorum. Yani şişemizde çok pürüzsüz bir yüzey olsun istemiyorum. Biraz daha dokulu olmasına sağlamaya çalışıyorum. Alttaki boya daha yumuşak olunca, oje de biraz daha geç kuruyunca zaten bu dokuyu vermeniz çok zor olmuyor. Yani üzerine biraz bastırdığınız zaman bile farklı yerlerde o dokuları elde etmiş olabiliyorsunuz. En son fotoğrafını göstereceğim size. Oradan anlayacaksınız, daha iyi anlayacaksınız ne demek istediğimi. Oje ile de geçiyorum ki bu ojenin rengini yapacağım çalışmaya daha çok yakıştırdım. Hani bu tonda bir şişe çok daha o eski parfüm şişesi esintisinin dokusunu verecek diye düşündüğüm için bu renk ojeyi kullanmayı tercih ettim. Şişemizi ojeledikten sonra kuruması için bir kenara bıraktık ve bekliyoruz. Bu arada bir başka uç kısma gelecek yerde küçük boy boncuğumuzu, altın rengi boncuğumuzu kullanıyoruz ve simimizi onun içine takıyoruz. Evet, kenarlardan çıkan parçaları da simleri de iyice yerine oturtalım bu şekilde. Daha sonra bir kenara bırakalım. Onu zamanı geldiğinde kullanacağız. Şimdi simli ipimizi alıyoruz ve ucunu silikonluyoruz. Çünkü simlerin dağılmaması gerekiyor. O yüzden biraz silikon sıktıktan sonra silikon iyice donmadan kenarlardan sıkıştırmamız gerekiyor. Tabii elimizde yakmadan. Çünkü simler dağılmaması için silikonun o simleri tutması gerekiyor. Silikon kullanırken lütfen çok dikkatli olun. Elinizi daha önce yakmadıysanız, ben yaşadığım için söylüyorum, çok ciddi can yakıyor. O yüzden silikonda gerçekten çok dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Bu ucu da boncuğumuzun içine geçirip yapıştırıyoruz. Ve bir kenarda bekliyor. Şimdi sırada diğer iki boncuğumuz var. Parfüm şişemiz ve büyük boncuğumuz ve diğer küçük boncuğumuz. Şu an elimizde bunlar var ve bunların üzerine, yani bunları birbirine yapıştıracağız. Önce büyük boncuğu parfüm şişemize yapıştıracağız. Evet, bu şekilde silikonla, oje ile boyadığımız büyük boncuğumuzu parfüm şişemizin üzerine yapıştırıyoruz. Dikkat edin, deliği yukarıya gelsin. Daha sonra bunun üzerine küçük boncuğumuzu yapıştıracağız. Altın rengi olan, bunun bir boy küçüğü olan boncuğu yapıştıracağız. Bunu, aynı boncuğu püsküllü kullandığımız tarafa da kullandık. Yani püskül taktığımız tarafa da kullandığımız boncuk aynı boyda altın rengi boncuktu. Ve püskülümüzün diğer ucunu, parfüm şişesine takacağımız ucunu silikonla yine yapıştırıyoruz güzelce. Simlerin dağılmaması ve boncuk deliğinin içine rahat girebilmesi için bu şekilde yerleştiriyoruz. Öncelikle ince bir uç elde etmemiz gerekiyor. Silikon bunu da sağlıyor bize. Hem simlerin dağılmasını önlüyor hem de boncuğumuzun içine takmamızı kolaylaştırıyor. Evet, bu şekilde yerleştiriyoruz. Parfüm şişemizin borusu, sıkma aparatı takılmış oluyor böylelikle. Evet, bu şekilde neredeyse tamamladık artık parfüm şişemizi. İpimiz bu şekilde, bu ipler biraz sert olduğu için biliyorsunuzdur. Simlerden dolayı biraz havada kalıyor. O yüzden onun biraz daha böyle doğal bir görüntü alması için hemen biraz büküp ucundan çok hafif bir silikonla yapıştırıyorum. Daha
düzgün durması için. Aksi halde böyle havada bir parfüm şişesinin borusu hiç hoş bir görüntü olmuyor. Daha estetik ve zarif durması için ucundan küçük bir parçadan yapıştırıyorum kenarına. Evet, çalışmamız burada sona erdi. Buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, diğer videolarımı takip edebilmek için bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın ürünlerim hakkında. Aklınıza takılanları sormayı da unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.